Merhaba, ben Bestami Köse. İstanbul Üniversitesi Eskişehir Dilleri öğrencisiyim. Hatay'ın Aslı ilçesinde doğdum. 25 yaşındayım. Hayali gezmek, dünyanın farklı ülkesini, farklı insanlarını görmek olan bir insanım. Ve bu hayallerimi 25 yaşına kadar çoğunu gerçekleştirmiş bulunuyorum. Aslında insanlar gezgin olma kararını vermiyor. Yani bu hadi ben gezgin olayım denilen bir şey değil bence. İnsanlar yavaş yavaş hayatında otostop olabilir. Başka şekilde bir gezmek istiyorsa bunu gerçekleştirmesine hani yavaş yavaş başlıyor. İnsan bir anda gezginim ya da ben gezgin olmak istiyorum deyip planlı şekilde bunu yapamıyor. Ben de hayatım boyunca bir yerleri görmek amacıyla büyüyen bir insan oldum. Benim tek özelliğim oydu. Belki de içimde bir gezgin ruhu vardı. Lise yıllarımda Suriye bize yakındır. Biz oralara kaçardık, gider gelirdik. Hatay'ın belirli ilçelerine gider gelirdik. İnsanlarla iletişim kurmak benim için çok önemliydi. Bu şekilde gezmeye başladıktan sonra aileler tabii bizim kültürümüzde biraz problemli. Yani herkesin ailesi bu durumu hoş karşılamayabiliyor. Ben ilk yola çıkmaya başladığım zaman her ailede olduğu gibi o sorunları uzun süre yaşadım. İş bul, evlen. Bu tarz şeyler çok fazla vardır. Ben de Bestami Köse olarak bunları tabii ki duymamazlıktan gelmek zorunda kalıyordum. Uzun süre böyle sorunlar yaşadıktan sonra artık yola çıkmanın senin hayatında, ait olduğun yerin senin hayatında çok önemli olduğunu düşündükten sonra kimse senin kararına bir şey diyemiyor. Bir zaman sonra da çok fazla desteklemeye başlıyorlar. Şu an benim ailem yaptığı şey bu. Ben Eyüp Sultan'da yaşıyorum. Sabah 5'te kafemizi açar, akşam 3'te 4'te kapatırdım ve benim hayatım bundan ibaretti. En çok hayal ettiğim şeylerden biri, izlediğim filmlerden, okuduğum kitaplardan o sırt çantanı alıp gitme ruhunu yaşamak istiyordum. İşte o Into the Wild ruhu dediğimiz bir ruh. İşte bilmediğim bir şehirde, bilmediğim bir ülkede, her gün başka bir ülkede uyanmanın hazzı dediğimiz bir olay var. Bunu yaşamak istiyordum. Hani işiniz sizin olsun deyip yola çıkmışlığım var ve hayatımın en güzel kararlarından biridir. Hayallerimi gerçekleştirmek için Türkiye'nin 81 ilini gezdim. Dünyada 48 ülke oldu şu anda. Skor tutmaktan daha çok aslında biraz biz anı biriktiren bir topluluğuz backpackerlar olarak. Bizim de yapmak istediğimiz en güzel şeylerden biri yolda olmak ve oraya ait hissetmek. Ben de kendimi oraya ait hissediyorum. Interrail dediğimiz sistem aslında bir tren biletinin adı sadece. Bir tren bileti alıyorsunuz ve bütün Avrupa'yı tek bir tren biletiyle dolaşıyorsunuz. Bunun güzel yanı kimse sizin için bir şey yapmıyor. Yani bir rota çizmiyor, kimse sizin için bir konaklama ayarlamıyor, kimse sizin nereleri gezeceğinizi bilmiyor. Siz sadece bir sırt çantası alıyorsunuz ve bir tane bilet alıyorsunuz ve bütün Avrupa ülkelerini gezebiliyorsunuz. Hani o tişörtte yazan Freedom mottosunun en güzel yaşanabileceği gezi şekillerinden biridir. Biz de bu yüzden zaten bunu tavsiye ediyoruz. Hani özellikle Interrail yapın falan değil, yapmadan da gezebilirsiniz. Ama bu Interrail yaparken Freedom mottosuyla geziyorsunuz. Interrail'in benim hayatımı değiştirmesine sebep olan şey ilk gezi deneyimim aslında. Ben ilk gezi deneyimimde Hatay'ın bir şehrinden çıkıyorsun, Roma'nın bir şehrine gidiyorsun ve böyle hani bir kültür karmaşası içindesin. Dilin çok iyi değil, işte çok fazla insanla haşır neşir olan bir yapın yok, utangaç bir tipsin. Roma'ya gittim ve bütün eşyalarımı çaldırdım. Tabii ne yapacaksın? Roma'ya gittiğim zaman arkamda bir grup vardı. O zamanlar çok küçüktük biz. Interrail Türkiye grubu vardı. Dedim hani buraya yazayım. Hayatımı değiştiren insanlar, beni buraya gaza getiren insanlar bunlar. Gideyim bu insanlara söyleyeyim yani. Hani ben ne yapabilirim? Oraya yazdım. Interrail Türkiye grubuna yazdım. Dedim işte başıma böyle böyle şeyler geldi. Floransa'da 4 tane kadın arkadaş gel biz sana tişört vereceğiz. İşte bir sürü destek mesajları devam et. Hadi sen bunu yaparsın, sen bunu edersin falan. Tabii o aralar böyle her yeri gezeceğim, işte dünya turu yapacağım. O modda bir insanda değilim. Sadece gezmek istiyorum ve benim hayallerimden biri de Roma'dan başlayıp Norveç'e kadar gitmek. Yani Interrail rotasını bitirip Norveç'e ulaşmak istiyorum. Hiç unutmuyorum Melis, Aslı, Gülnaz ve Pelin. O dördü bana tişört bulmak için gittik ve biz Floransa'da, benim telefonum yok, onların telefonu yok. Floransa'da birbirimizi aramaya çalışıyoruz ve yolda karşılaştık. Binlerce insanın içinde biz orada karşılaştık. Ve onlar bana yardımcı oldular. Ben onlara Interrail ile ilgili bilgiler aktardım.
Ve İnterrail Türkiye'nin dönüm noktası o gezimdir. Orada dönmedim ve 45 gün büyük bir destekle o geziyi bitirdim. Norveç'e de ulaştım. Ben gezi konusunda aslında etkilendiğim çok kitap yazarı var, filmler var. Into the Wild var mesela. Özcan abi vardır, başka türlü bir şey hikayesini yaratan. Benim dünya turuna çıkmama sebep olan insan kendisidir. Evet, aslında çocukluk hayallerimden biri dünya turunu yapmaktı ama bir gün evde oturuyorum, Özcan abinin videolarını izliyorum ve bu arada zaten 40 ülke falan gezmişim. Hala işte bu videolara falan bakıyorum. Evde oturuyordum, odadan koşarak çıktım. Arkadaşıma dedim ki ben dünya turuna çıkmak istiyorum falan. Olur, çık dedi. Ben dedim ki hakikaten çıkmak istiyorum falan dedim. Hiç çık falan ama dedi hani çok sürmesin falan. Oldu dedim ve çıktım. Gezen insanları herkes seviyor ve aslında kıskanıyorlar. Tatlı bir kıskançlık var ve ortak soru da şu: bu değirmenin suyu nereden geliyor? Bütün soruların ortak noktası bu. Biraz hava soğudu, o yüzden montumu giymek zorunda kaldım. Gezgin insanın evet paraya ihtiyacı var ama çok paraya ihtiyacı yok. Parasız gezmek istiyorsanız yapabileceğinizi biliyorum ama az parayla yapabileceğinizi de biliyorum. Yani düşünün, bir yola çıkmak istiyorsunuz ve aklınızdaki ilk soru paraysa asla yola çıkmayın yani. Parayı düşünmeyin. Siz önce yola çıkmaya karar verin. Bu klasiktir aslında. Hep şey derler. Yola çıkmanın birinci şartı nedir? Karar vermektir falan böyle derler. Uzun yıllardır gezen biri olarak size en büyük tüyomu vereyim. Yola çıktığım zaman aklıma gelen her şey, para, nerede kalacağım, ne yiyeceğim, ne içeceğim, hepsini yol bana veriyor bir şekilde. Hakikaten veriyor ve bunun bilincindeyim. Siz de yarın yola çıkın. İhtiyacınız olan her şeyi yol size verecek yani. Ve o yüzden de böyle aklınızda çok param olsa mı, parasız ne yaparım, nerede kalırım, ne ederim düşünmeyin. Hakikaten yolda çok fazla seçenek var sizin için. $50 para istediler, vermemek için otostop çektim bu abilere. Dediler kafanı sakla, biz seni oradan geçireceğiz dediler. Ben de kafamı böyle yaptım, şu an checkpoint'ten geçeceğiz. Bakalım yakalanmazsak 50 euro cepte. Ben eşyalarımı çaldırdığım zaman Roma'da yaşadığım en büyük sorunlardan biri şuydu: paraya ihtiyacım olduğunu düşünmem. Sonra İnterrail Türkiye grubu bana bunu söyledi: senin paraya ihtiyacın yok. Sen zaten büyük şeyler istiyorsun. Yapmak istediğin şeylerin parayla ya da benzeri şeylerle bir alakası yok. Ve biz çok düşük bütçelerle, gerçekten inanılmaz bir bütçelerle o turu bitirmiştik. Otostopla gezen bir insanım, çadırda konaklayan bir insanım. Yapmamız gereken tek şeyin bir yerde uyumak, başka bir ülkede uyumak ve insanlarla iletişim olduğunu bildiğim için de ben çok parayı düşünmüyorum. Bir insan eğer gezmek istiyorsa otostopla gidebilir, çadırda konaklayabilir. İnsanlar Couchsurfing kullanıyor, Couchsurfing'te yemekler yiyebilirler. İnsanlar seni farklı görüyor, sen bir misafirsin. Bir ülkenin sadece gezen, o Japon turist modunda, harita elinde böyle binalara bakan insandan daha çok sen sırt çantasıyla farklı bir imaj sergiliyorsun orada. Bizim Norveç'te paramız bitti. Hakikaten hiç paramız kalmadı. Dedik ne yapacağız falan. Müzik aleti kullanmayı bilmiyoruz. Ve biz aslında para da istemiyoruz. Biz sadece yemek yemek istiyoruz. Ne yapacağız? Bir tane kağıt aldık elimize, karton. Kalemle yazdık. İşte biz para istemiyoruz, bizim yemeğe ihtiyacımız var diye kağıda bir yazı yazdık. Bir sürü yemek, bir sürü kahve, bir sürü çay, bir sürü ikramların dışında 150 euro da para topladık orada. O yüzden hani tabii oturun burada para toplayın demek istemiyorum. Sadece yolda insanlar size eğer destek olmak, yani desteğe ihtiyacınız varsa maddi yönden insanlar sizin için bir şeyler yapıyor. Sadece siz eğer ne istediğinizi bildiğiniz için yola çıkıyorsanız bir problem olacağını düşünmüyorum. Sizin için yolda yemek de var, para da var. Sizin için yolda hayatınızda görmeyeceğiniz çok güzel insanlar var. O yüzden zaten biz yola çık diyoruz. Biz Fethiye'de hiç tanımadığımız birinin evine misafir olduk. Bir tane abimiz bize internetten gördü. Biz dedik Fethiye'ye geliyoruz, kalacak yer arıyoruz. Dedi gelin benim evimde kalın. Biz eve gittik, böyle kahvaltı falan hazırlamış abi, çok güzel. Kahvaltımızı yedik evinde misafir olacağımız gün.
Aradan 2 saat falan geçti. Dedi ki ya çocuklar ben dedi İstanbul'a gidiyorum. Ev sizindir. İstediğiniz gibi kullanın. Bir tane dağ evi, villamsı bir ev böyle. Çok tatlı, çok şeker ev. Biz dedik nasıl abi ya daha yeni tanıştık sen nasıl bizi bırakıp gidersin? Dedi ki buyurun dedi sıkıntı yok ben size güveniyorum problem yok dedi ve evi bıraktı gitti. Ben o adamla sonra dünya turuna çıktım. Yol karakterimizi hakikaten değiştiriyor. Ben normalde Türkiye'de bundan 2012-2013 yılında utangaç, masum böyle kendi halinde bir tiptim aslında. Gerçi hala öyleyim değil mi? Öyleyim. Olmak istediğim insan moduna girmek ya da bir karakter değişimi arayışında değilim. Yani ben sadece yolda olmak istiyorum ve yolda insanlarla iletişime girmek istiyorum. Trene bindim. Üzerimde Venedik tişörtü. Aradan böyle bir 5-6 saat sonra bir tane Fransız biri oturdu. İşte ben de diyeceğim ki ona hani şuradan şuraya gideceğim, aktarma yapmam gerekiyor, hangi durakta ineceğim diye soracağım. Gittim ona sorarken sen de buraya otur, ben de o durakta ineceğim, birlikte gideriz. Antibes'e gideceğiz işte. Antibes'e gideceğiz. Ben dedim ki tamam, oturdum oraya. Böyle ama hiç konuşmuyorum. O bana bakmıyor, ben ona bakmıyorum. Böyle yolumuza devam ederken dedi ki Venedik'ten mi geliyorsun dedi. Yok dedim. İtalyan mısın dedi. Hayır dedim. Dedi tişörtün Venedik tişörtü. Uyurken dalgınlıktan eşyalarımı birisi aldı dedim. O da işte Venedik'te çalıştığını, işinin güzel olduğunu vesaire böyle konuşurken ben de hikayemi anlattım. İşte ben buradan Norveç'e gitmek istiyorum. Böyle bir arkadaş topluluğum var. Onlar beni gaza getirdi. Yola devam ettim. İşte şöyle hayallerim var. Bunlara gitmek istiyorum. Buraları görmek istiyorum. İşte İtalya şöyle güzel, Roma böyle güzel. Buradan Antibes'e gideceğim, oradan Barcelona falan. Çok tatlı hikayelerden konuşuyoruz. Çünkü farklı kültürlerde farklı insanlarla iletişimde olmanın hazzı var ve daha fazlasını istediğini birine anlatıyorsun. Çok özel bir şey. O kişi beni oraya bırakıp devam edecektim ben. Hani burada ineceksin deyip sonra devam edecektim. Tam o sırada Yer misin? Hı? Tam o sırada Antibes'te ne oldu? O kişi dedi ki ben senin hikayeni çok merak ediyorum dedi. Benimle dedi eve gelir misin? İşte eşimle çocuklarımı tanıştırmak istiyorum. Senin gibi birini işte tanıştırmak istiyorum. Hikayeni dinlemek istiyorum gibi şeyler söyledi. Ben de tabii yorgunum işte duş ihtiyacım var falan. Önce şu moddayım. Yok hayır istemiyorum falan. Ya lütfen hayır falan filan lütfen geleyim falan oldum böyle. Benim hayatımın kırılma noktalarından biri Jerome'la tanışmamdır. Ben Jerome'un evine gittiğimde Antibes'te çok zengin, villası olan, çok lüks Ferrari gibi arabaları olan bir adamdı Jerome. Ve şunu düşündüm ben. Yolda hiç tanımadığım bir insan seni evine davet edebilecek genişlikte ve güzellikte şeyler yaşadıktan sonra yok Fransız şöyleydi, işte İspanyol böyleydi, Sırplar şöyleydi diye genellemelerden her zaman kaçıyorum. Ben dedim ki arkadaşlar ben Kars'a çay içmeye gidiyorum. Gelmek isteyen var mı? Önce bir 3-5 kişiydik. Dedik ki hadi gidelim biletimizi alalım gidelim falan. O ara biz 45 kişi Kars'a çay içmeye gittik. Biz orada bir arkadaşımızın evinde kalacaktık. Arkadaşımızın evinde kalamadık çünkü 45 kişiydik. Öyle olunca biz sokakta eksi 30 derecede ne yapacağız diye Kars sokaklarında elimizde böyle çantalar, çadırlar dolanıyoruz. Sonra bir tane abi geldi orada arabayla dedi ki siz ne yapıyorsunuz ya bu Kars'ta bu kadar adam biz bir arada görmedik. Biz dedik abi kalacak yer arıyoruz falan hani öyle takılıyoruz eksi 30'da. Çevremizde bu ara polisler falan var herkes bize kim lan bunlar modunda geziyoruz. Abi dedik ya benim iş yerim var gelin dedi burada yatabilirsiniz falan. Nasıl ya falan. Dedi iş yerinde yatabilirsiniz. Gittik orada bir tane Soner abi hiç unutmuyoruz. Soner abinin evinde iş yerinde yattık biz 45 kişi yerlere serildik böyle. Dışarısı eksi 30 zaten. İçerisi işte UFO vesaire var o ısıtıcılar var falan. Ama tabii ihtiyaç da olmuyor 45 kişi olunca. Orada biz yattık, çıktık sonra. İkinci gün bütün Kars'ı gezdik. Üçüncü gün yine Kars'ı gezdik. Bu arada Soner abi yine bizimle sürekli iletişimde.
Sonra Kars Rail bizim için gelenekselleşti. Üçüncüsü, dördüncüsünü yapıyoruz şu anda. Hatta yakın zamanda yine gideceğiz. Sürekli her ay, her Şubat ayında Kars'a çay içmeye gidip geliyoruz. Öncelikle bizim zaten para, pul, işte kâr amacı gütmek, hani bizim hiç işimiz yok. Zaten gerçekten bizi tanıyanlar da bilir. Bizim işimiz yok yani hakikaten. Mesela biz dedik ki İntihareli Köyü diye bir şey yapalım. Hatta bir tane grubumuzdan biri bize bir arsa falan hediye etmişti. Onu yapamadık çünkü maddi ihtiyacımız vardı ama biz dedik hani bir gün bizim hayalimiz, onu yapacağız. İntihareli evi hani bu köyün küçük bir versiyonu. Kira ödemeye paramız vardı. 35 kişi bir kirayı çıkartabiliyorduk. Dedik ki hadi bir ev tutalım. İstanbul'a gelen insanlar çantalarını bırakabilsin, gelip burada yatabilsin. İşte kitap okuyalım, gerekirse PlayStation'da oynayalım ya da çalışma masamız olsun, çayımızı kahvemizi içelim. İntihar Türkiye olarak ya da ben Bestami Köse olarak yolda yaşadığım bütün sorunları insanların yaşamaması için gereken şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğer ben şimdi buradan Norveç'e gittiğim zaman ihtiyacım olan şey bir yemekse ya da ihtiyacım olan şey bir konaklamaysa biz bunun aynısını Türkiye'de neden yapmıyoruz dedik. O yüzden Food Rail bir gezgin İstanbul değil bütün şehirlerde gittiği zaman Food Rail grubuna yazdığı zaman ben açım şurada yemek yemek istiyorum, insanlar ona yemek ısmarlıyor ücretsiz. Konaklama Coach Rail aynısı. Eğer bir yerde kalmak istiyorsanız ve konaklamaya ihtiyacınız varsa yazıyorsunuz ve insanlar size yardım ediyor. Bizim bu gruplarımızla mesela direkt iletişime geçen bütün insanlara diyoruz ki biz güzel bir oluşum yapmak istiyoruz. Coach Rail, Food Rail, Otostop Rail gibi gruplarımızla insanları sadece teşvik etmek istiyoruz. Bir yol var. Biz bu yolda bu sorunları yaşıyoruz. Siz yaşamayın. Ya da daha aza indirin. Ben gülen, sürekli espri yapmayı seven ya da bizim ekibimizde sürekli yönetici ekibinde bir de sürekli goy goy yaptı. Hatta Goy Goy Rail adlı grubumuzda olan biz eğlenceli adamlarız. Hatta bizim Mahmut Tuncer olayı var belki bilirsiniz. Biz gittik dedik ki ya ne yapabiliriz? Ha, eğlenelim hadi. Gittik Mahmut Tuncer'e 4 saat boyunca halay çektik. O çok güzel bir şeydi. Yani benim hayatımda en eğlendiğim günlerden biridir. Mahmut Tuncer de bizi orada çok sevdi zaten. O yüzden de biz böyle kendimizi eğlendirecek, grupla birlikte eğleneceğimiz her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz eğlenmeyi seviyoruz yani. Abi adam var ya bize bayıldı ya, diyor ki siz kimsiniz? Bir dahine gelin. Gelin bir dahine de gelin falan. O son programı bir daha olmadı ondan sonra. Bir de blog yazıyorum. Blogun adı Plansız Gezgin. Hayatı da ona göre yaşamaya çalışıyorum aslında. Çünkü yolda başıma gelen şeylerin çoğu plansız, hani planlamadığım olaylar olduğu için de blogun adını öyle koydum. Benim bir sloganım vardı hatta, plan yok, plan bu şeklinde. Plansız gezmeye çalışıyorum. Çünkü bir şeyleri planladığımda genelde hani hayatımda planladığım şeylerin %90'ını yapamadığımı gördükten sonra böyle spontane gelişmeye başladığında çok daha eğlendiğimi fark ettikten sonra bunu biraz da şekillendirmeye başladım bir zaman sonra. Yolda eğer plansız olarak başınıza gelebilecek iyi kötü her şeyi kabul ettiğiniz zaman çok tatlı şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Budapeşte'den Belgrad'a gitmeye çalışıyorum. Tren Novi Sad'da durdu. Ben dedim ki hani biraz da burayı gezeyim, sonra öteki gelen trenle giderim. Novi Sad'da tren garından şehir merkezine doğru otostop çektim ve şehir merkezine gittiğim araçtaki abi seni dedi çok güzel dedi bir festivale götüreceğim. İyi dedim gidelim. Bu arada otostop çekiyorsun, yoldasın, hani adam seni bir festival alanına bırakıp devam edecek. Dedi ki bu parkta dedi insanlar dedi eğleniyor, zaten görürsün, git bir bak dedi. Gittim böyle, hakikaten de herkes eğleniyor. İşte birileri dans ediyor, birileri bir şey yapıyor. Ben de işte sırtımda sırt çantası sürekli hani böyle oynuyorum, bir şey yapıyorum. Sürekli dans, bir dönme, önüne gelen tanımadığım insanlar elinden tutup dans ediyoruz falan. Tabii o arada şey de var.
bir sürü misyonerler var, işte kitap satan yerler var, tezgahlar var. Öyle bir garip de bir ortam. Dedim burada ne var hani niye bu kadar eğleniyoruz ben de dahil. Dediler Türklerin Novi Sad'dan kovuluşunu kutluyoruz. Tabii ben o ara bir Yunanım, bir Sırp'ım bir yanda. Dedim tabii eğlenmek lazım yani eğlenelim. Sonra ben hostele gittim. Herkes diyor işte ya festival var oraya gidelim falan. Ben dedim ben biraz yorgunum ya ben gitmeyeyim hadi siz gidin falan. Öyle çok güzel de bir anım yaşamıştım. Belgrad'da her gün 21.50'de Üsküp'e giden bir tren var. Bir de Sofya'ya giden tren. Tabii ben o trenin nereye gittiğini tam olarak bilmeden dedim ki ben Sofya'ya gitmek istiyorum. Hangi trene bineceğim ve inanın bana en az 10 kere sormuşum. Çünkü başıma kaç defa yanlış trene binme olayı geldi. Dedim kesin net artık her şeyle. Çünkü trenin ekranında Sofya yazıyor. Bindim trene, Sofya treni diye rahat rahat gidiyorum. Gittim boş bir vagonda, boş bir koltuğa uyudum. Sabah bir uyandım. İşte Sofya, işte tren garından çıktım. Ya diyorum bunları diyorum nasıl Avrupa Birliği'ne almışlar. Burası köy ya. İşte sürekli burası nasıl işte bunların bayrakları yeşil değil miydi? Niye böyle sarı kırmızı bayraklar var falan. Sürekli böyle konuşuyorum ve aşağılıyorum onlara böyle kendimce. Diyorum hani ya bunlar Avrupa Birliği'nde bizim nerelerde olmamız lazım. Sürekli bu modda konuşurken 45 dakika boyunca Üsküp'ü Sofya diye gezdim. Ama orası Üsküp'müş. Tren Niş şehrinde özür diliyorum. İkiye ayrılıyormuş. Ben de gitmişim Üsküp vagonuna binmişim. Uyandım Üsküp'te. Bir de o gün benim mutlaka dönmem lazım Türkiye'ye. Öyle de bir sorun var. Vizem bitiyor. Şimdi Sofya'da olsam akşam treniyle Türkiye'ye giriş yapabileceğim. Üsküp'te öyle bir tren de yok. Bayağı bir böyle korkuyla otobüs aramışlığım var ve son otobüste bir 3-4 saatte olsa vizemi geçirerek Türkiye'ye girdim. Vizenizi geçirdiğinizde pek bir problem de olmuyor, korkmayın. İran'da insanlar çok hakikaten misafirperver ve sürekli birileri sizi yemeğe, birileri sizi konaklamaya davet ediyor. Yolda geçerken birileri size hani özellikle zaten Türksen çok daha fazla seviyorlar. Bu bir genelleme falan değil. Hakikaten İran'da böyle. İran'da otostop çok kolay. İnsanlar zaten fazlasıyla misafirperver. Ve mesela İran'da bizim yaşadığımız anılardan biri de biz otostop çekeceğiz Keşm Adası'nda. Bandar Abbas'a gitmek için havaalanına gitmemiz lazım. Türk olduğumuzu ya da o farklı imajda, farklı bir saç stili, farklı bir elbise olduğu zaman insanlar sürekli size hani iletişim kurmaya çalışıyor sizinle. Polis de biz orada otostop çekerken geldi yanımıza işte ne yapıyorsunuz falan. Biz dedik işte havaalanına gideceğiz. Otostop için burada bekliyoruz. Polis bize yardımcı oldu. Hemen kendi elini attı. Bir aracı durdurdu. Biz de otostop çekerek Keşm Adası'na havaalanına gitmiştik. 50 kilometre. O da bizim yaşadığımız İran'da güzel anılardan biriydi. Polisin bizim için otostop çekmesi. Polis bize otostopta yardımcı oldu sağ olsun. Keşm Adası'ndayız şu anda. Bandar Abbas'a gidiyoruz. Zaten İran'ın bütün şehirlerinde insanlar farklı bir imajda insan gördüğü zaman iletişime geçmek istiyor ve çok kolay şekilde otostopla baştan sona dolanabilirsiniz. Biz 40 gün yanlış hatırlamıyorsam İran'ı baştan sona otostopla dolandık ve ne dışarıda yattık ne aç kaldık. Sürekli bir böyle birileri bizi misafir etmeye çalışmıştı. O yüzden İran'ı çok seviyorum. Hakikaten tırcılarla iletişime geçmek, onların konakladığı, yemek yediği yerlerde yemek yemek çok daha hoşuma gidiyor. Ama her zaman tabii tır, kamyon ya da benzeri araçlar olmayabiliyor. Mesela biz Ferrari, Camaro ya da benzeri çok lüks araçlara da otostop çekmişliğimiz var. O insanlar zaten sizin hikayelerinizi çok merak ediyor. Hiç konuşmayan bir otostopçu olmamalı ya da yolda otostop çektiğiniz insanla ilgili mutlaka bir şeyler öğrenin. Size o bir şey katsın, siz ona bir şey katın. Biz arabaya binerken o insanlar bize ya işin gücün yok mu, boş boş geziyorsun. Ya işte ya da niye böyle geziyorsunuz, sizin anneniz babanız buna nasıl izin veriyor diyor. Sonra siz ona hikayeler anlatıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bundan 20 gün önce, 30 gün önce çok güzel şeyler yaşadım. Şuralara gittim, buralara gittim, işte Norveç'e gittim, şuraya gittim otostopla, buradan buraya geldim dediğin zaman
Klasik şu moda giriyorsun. Arabaya binerken insanlar sana niye boş boş geziyorsun diyor. İnerken de seni kıskanıyorum diyor. Olay aslında bu kadar basit. Taç Mahal turistler yanlış hatırlamıyorsam 15 dolara giriyor Taç Mahal'e. Normal Hindistan vatandaşı 1 dolara giriyor. Biz dedik ki hani yani 15 dolar bizim için özellikle Hindistan'da bir aylık bir para neredeyse yani dedik hani buraları biz çok ucuz fiyatlarla geziyoruz. Tac Mahal'in 15 dolar olması çok pahalı bir fiyattı. Biz arkadaşımla dedik ki bunun mutlaka bir yolu vardır. Buranın giriş yolu. Tac Mahal'in çevresini dolanmaya çalışıyoruz. Hani kaçak girebilir miyiz ya da işte nereden bir yolu vardır buraya girişin gibi. Gittik falan derken bir nehre denk geldik. Artık yol bitti. Tac Mahal'in kıyısına geldik artık. Hiçbir yere gidemeyiz. Yani tek giriş tekrar döndüğümüz yer. Biz dedik hani burada güvenlik vardı bir tane. Güvenliğe sorduk buradan geçebiliyor muyuz? Orada bir tane kapı var. Kapıdan geçtik. Arkadaşım bir tanesi böyle Tarzan gibi giymiş. Sadece baksırımsı beyaz bir şey var üzerinde. Böyle maymun gibi oradan oraya atlıyor, oradan oraya atlıyor falan. Bize dedi işte gelin arkadaşlar falan yaptı böyle. Biz dedik hani yani yine bela bizi çekiyor. Hadi bir gidelim bakalım ne olacak falan. Girdik öyle bütün kapıdan bütün tanrılara selam vererek girdik. Çocuk dedi ki benim gurularım var burada. Gurularımla sizi tanıştıracağım. Çocuğun gurusu geldi. Gurusunun gurusu geldi. Sonra gurusunun guru. Hepsinin böyle guruları toplandık böyle. Zaten olay çok komik. İnsanların hal hareketleri çok komik. Biz dedik ki yani burada güzel bir şeyler yaşayacağız herhalde. Üzerine gidelim. Oturduk işte dediler ki siz buraya bizi Tanrı'nın özel misafirlerinden birisiniz. Biz sizi ağırlamak istiyoruz. İşte size öncelikle Tanrı'nın şarabından ikram edeceğiz. Böyle demir bir bardağın içinde bir aslında bizim oralet gibi bir şey geldi yani. Hani alkol falan değil. Oktay abi biraz böyle ya içmesek mi hani ne olacak biz hani o moddaydık. Sonra diktik kafaya diktik içtik falan. Sonra dediler ki Tanrı'nın sigarasını içireceğiz size. Bir tane sigara sardılar falan. Sigarayı da içtik. Çok güzel böyle konuşuyoruz falan. Aradan işte gurusun en büyük guruları geldi bunların. Dedi işte siz hani ne yapıyorsunuz falan biz böyle geziyoruz falan. Dedi sizi Tanrımızın en büyük Tanrımızın yanına götüreceğiz. Tanrılarının tekrar yanına gittik. Zaten bir 50 tane Tanrı'ya falan bir selam vermişliğimiz var. En sonunda da Tanrıların yanına gittikten sonra bize dediler işte donation, bağış istediler bizden. Biz dedik ki hani yanımıza para almadık. Hani biz zaten Tac Mahal'e paramız yok diye giremiyoruz. Paramız da yok. Paramız yok deyince adam böyle bir bize sinirlendi falan. Nasıl paranız yok? Siz nasıl turistsiniz modunda. Bizi kovdular oradan. Ha biz o zamana kadar çok güzel eğlenmiştik. Sonra o tarzanımsı giysili olan arkadaş geldi bizden özür diledi. İşte gurum biraz sinirli şöyle böyle dedi. Ama bizim için çok ilginçti. Tac Mahal'e girelim derken bir tapınağa girdik orada. Biz de sizin gibi düşündük. Oraya kadar gitmişken Tac Mahal'e para da olsa girilmesi lazımdı. Ama çok zorumuza gitti. Yani parayla ölçülemeyecek kadar güzel bir yer Tac Mahal. Mutlaka girilmeli ama bizim gibi 2 saat vakit kaybedip dolanmasınlar. Direkt parayı versinler girsinler. Yolu yok. Norveç gezdiğim en güzel ülkelerden birisi hakikaten. Çünkü muhteşem bir doğası var. Önceden sadece doğası ve güzelliği içindi. Sonradan insanlarıyla iletişime geçtikçe o bahsedilen soğuk insan profilinin çok farklı olduğunu görüyorum. O yüzden de Norveç'i çok seviyorum. Roma'da pizza asla yemeyin. Bu en güzel tavsiyelerimden biridir. Romalılar pizzayı sadece bulmuş, geliştirmemişler. Bence en güzel pizza Sırbistan'da yenir. En güzel misafirliklerimi, insanlarla en güzel iletişimimi İran'da yaşadım. Çok tatlı insanlar ve Türkleri çok fazla seviyorlar. O yüzden İran'ın da hayatımdaki, gezilerimdeki yeri çok farklıdır benim için. Otostopun en kolay olduğu ülkelerden birisi İran'dır. Yolda konaklamanın yolları çok farklı. Ben daha çok çadır kullanıyorum ama eğer çadır kullanmak istemiyorsanız hosteller var. Bugün Budapeşte'de 3 euroya, 4 euroya çok ucuz fiyatlara hostellerde kalabilirsiniz. Öyle hostellerde böyle güvensiz işte çok fazla insanın bir arada yaşadığı bir ortam değil.
Çok güzel, çok lüks, çok ve farklı insanlarla tanışabileceğiniz, oranın yerel insanlarıyla ya da gezgin ruhlu insanlarla tanışabileceğiniz yerler, hosteller. O yüzden hostellere sadece o insanlarla tanışmak için de gidebilirsiniz. Onun dışında Couchsurfing dediğimiz sistem var. Couchsurfing'de insanlar birbirlerini karşılıklı güvenle misafirlik ediyorlar. Ben Türkiye'de çok yaptım bunu. Yemek konusunda ben aslında çok ayırt etmiyorum. Her yemeği yiyebilirim. Ben Antakyalıyım. Biraz etçil bir insanım aslında ama yolda ayırt etmiyorum. Genelde marketlerden ufak tefek şeyler alıp kendime ekmek arası sandviç tarzı şeyler yemeyi seviyorum ama eğer Couchsurfing işte o yerel insanlarla tanışmayı çok fazla benimserseniz çok güzel yemekler, çok farklı yerel tatlar tadabilirsiniz. Eğer siz istediğiniz sürece en düşük bütçede çok güzel yemekler yiyebilirsiniz. O yüzden gidip de Eyfel Kulesi'nin oradaki büfeden sandviç alırsanız çok pahalı olur ve oranın sadece hani o anlık karnınız doyurur. Ama gidip arka sokaklarda çok güzel butik kafeler ya da çok tatlı şehir tatlarını yiyebileceğiniz, yerel tatları görebileceğiniz yer, kafeleri, kafe shopları, mağazaları bulmanız mümkün. Şu an Sri Lanka'da yağmur ormanlarındayız. Biraz geri. Yani bu gördüğünüz şey hani böyle turistler için yapılmış bir şey değil. Ağaçtan aldık bunu. Yani hayatımda gördüğüm en güzel yeşil Bir herhalde. zoomlayın. Yılana zoomlayacağım. Özellikle Intihariye ile giderken arkadaşların bilmesi gereken en güzel şeylerden biri de rotanıza uyamayacaksınız arkadaşlar. Evet uyan da olabilir ama bu çok azdır. Roma'dan başlayıp Floransa, Venedik, işte Cinque Terre, oradan Barcelona, Paris, Brüj, Amsterdam. Intihariye'nin klasik rotası budur. Ama genelde farklı yerlere gidersiniz. Çünkü Eyfel'i gördüğünüz zaman tam Eyfel güzel, Eyfel görülmeli de. Ama ne bileyim bir de İsviçre'ye gittiğiniz zaman Interlaken'ı ya da işte Flam'ı Norveç'e gittiğinizde yani farklı ülkelerin, farklı köylerin, Bolzano mesela bence İtalya'nın en güzel yerleri oralar ama insanlar işte klasik Roma, Floransa tabii Floransa işte Rönesans vesaire güzel ama hani biraz da böyle yerel yerlere gidip o insanlarla kaynaşmak hani bu şu değil. Ya sen çokça gittin de bu yüzden böyle diyorsun değil. Ben ilk gezimde de buralara gittim. Çünkü gerçekten size bir şey katan, zorluk derecesinde cesaretlendiğiniz zaman gittiğinizde size bir şeyler katan şehirler, köyler, insanların iletişimi oralarda var yani. Sen şimdi gidip Roma'da Romalı ile çok iletişemiyorsun hakikaten ama işte Bolzano köylerine gittiğiniz zaman ya da işte Sicilya bölgesine gittiğiniz zaman o hard İtalyan kültürüyle iç içe kalabiliyorsun. O yüzden tavsiye ediyorum insanların daha farklı yerlere gitmelerini. Kamp yaparken tavsiye aslında çok var tabii ki ama benim öncelikle tavsiyem kesinlikle çantanız ağır olmamalı. Yola çıkarken de bu çok önemli. Çadırınızın ağır olmamasına dikkat edin. Eğer gittiğiniz mevsime göre bir çadır götürmek istiyorsanız onu mutlaka araştırın ve hafif olmasına dikkat edin. Tulumunuzu ona göre alın. Ve eğer bir şeyde paradan kısacaksanız bu kesinlikle çanta ve ayakkabı olmasın. Çanta ve ayakkabı çok önemli bu konuda. Çanta çünkü bizim yolda evimiz oluyor. Ayakkabı da gezimizi sağlıklı şekilde devam ettirebileceğimiz bir araç. O yüzden kesinlikle çanta ve ayakkabı konusunda dikkat edilmesi gerekiyor. Kamp yaptığım en güzel rotalarda Norveç, Trolltunga, Pulpitrak ve Nepal'de Annapurna Base Camping vardı. 6700 olması lazım. Everest'in bir altı. Oralara tırmanmışlığım, kamp yapmışlığım var. İlk yola çıktığım zaman dili olan bir insan değildim. Ben yolda öğrendim dili. Hala da çok iyi olduğunu düşünmüyorum zaten. Ama bu asla benim için dezavantaj değil. Zaten İtalya'ya gittiğinizde İtalyan biriyle İngilizce konuşamıyorsunuz. Ya da Güney Amerika'ya gittiğinizde Küba'da biriyle İspanyolca bilmediğin sürece anlaşmak zor ve her dili bilmeniz de çok zor. O yüzden böyle başlangıç seviyesinde bir tarzanca İngilizceniz varsa işte şuradan şuraya gitmek istiyorum. Sağ mı sol mu bunları bilseniz yeter. Hakikaten diyorum dil asla önemli değil. Tabii herkes olduğu gibi beni de ailem zamanında bazı şeylere yönlendirdi. İşte şunu yapalım, bunu yapalım, şu okulunu bitir, üniversiteni bitir, işte iş kuralım, iş yapalım, edelim, şunu yapalım. Asla beni desteklemeyeceklerini düşünmüştüm. En çok beni destekleyenlerden biri de ailem şu anda. O yüzden onlara da buradan teşekkür ediyorum. İşte bu Kamboçya.
Let's go!